en ekstrem olaydı. Asya'ya doğru bir yol alalım. Mutlu insanlar ülkesine gidelim. Yani bir daha gitmem diyeceğim ülke de var. En büyülü anlardan birinden bahsetmek istiyorum. Bu arada ülke hayatımda gördüğüm en kötü yolları barındırıyor ve ilk gittiğimde bana anlatılanla ne kadar farklı olduğunu yaşayarak gördüm. Diyorum ki ya Türkiye olmasa Vietnam'ı düşünebilirim. Sebebi ne? Yolculuğum boyunca en çok kullandığım, en verimli kullandığım uygulamayı da bahsedeyim. Benim gezdiklerim arasında böyle tehlike kokan ülke Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Ben Melih, dünyayı gezen, kimi zaman dağlarda, kimi zaman çöllerde kalan, bir çizgide giden ve bu gittiği çizgiden de memnun olan, başına türlü olaylar gelen ve bu olayları siz değerli izleyenlerle buluşturan bir seyyah, bir gezginim. Bu videoda dünya turumun enlerini konuşacağız. En tehlikelisi, en güzeli, en hareketlisi, en gereksizi. Yani bu video birçok eni barındıracak. YouTube kanalımdan indirdiğim görüntülerle de videoyu destekleyeceğim. Her bir kare diğerinden farklı olacak. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi yollarda neler yaşamışız? Hadi bakalım. Öncelikle en eğlencelisinden başlamak istiyorum. Videomun başında belirttim ya, bunlar benim kendi deneyimlerim. Kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bence en eğlencelisi, enerjisi bitmeyen, hep bir temposu olan, aslında baktığımda çok da zengin olmayan, hatta hayatımda görmediğim kadar evsiz gördüğüm ama bu evsizlerin dahi mutlu olduğu ülke Brezilya. Çok klasik bir söz vardır ya, bunlar kapı gıcırtısına bile oynarlar. Muhtemelen bunu Brezilyalılar için demişlerdir. Spora elverişli vücutları, şiir gibi aksanları, uçsuz bucaksız sahilleriyle Brezilya tam da şu anda sizin ekranda izlediğiniz gibi bir yer. Dedim ya, enlerden konuşalım. Bu ülke dünyanın en büyük şelalesine, yani Iguazu şelalesine sınır. Bu şelaleden 3 ülkeyi görebiliyorsunuz. Brezilya, Arjantin, Paraguay. Gördüğüm en güzel şelale buradaydı. Şimdi gelelim bir tık Brezilya'yı gömelim. Brezilya'da hiç mi olumsuz şeyler olmuyor? Olmaz mı? Çetelerin polis sokmadığı favelalar var. Yani gecekondu mahalleleri. Suçla beraber adını duyurmuş. Artık böyle turistler favelaları görmeye falan gidiyor. Sonuçta dünyanın en tehlikeli kıtasındayız, yani Güney Amerika. O tehlikeli kısmına girmeden önce Brezilya'da gördüğüm en ilginç mahalleden bahsetmek istiyorum. Rio'da başıboş timsahların yaşadığı, yağmur yağıp sular yükselince sokaklarda timsahların yüzdüğü bir mahalle görmüştüm. Düşünsenize, sokakta insanlar timsah besliyor. Yani nasıl biz kedilere mama atıyoruz, onlar da timsahlara atıyor. Yağmur suları yükselince sokaklarda timsah falan geziyor. Gördüğüm en garip mahallelerden bir tanesiydi. Demin tehlikeden bahsettik. Tehlike benim göbek adım. Çok tehlikeli yollardan geçtik. Çok başımıza tehlikeli olaylar geldi. Onlardan zaten bahsedeceğim. Ama benim gezdiklerim arasında böyle tehlike kokan ülke Kolombiya'ydı. Abi uyuşturucu, cinsellik, kadın ticareti gırla giriyor. Hayvani hazların hepsi had safhada, enlerde yaşanıyor. Böyle olunca da tabii suç artıyor. Bu arada bu ülkeler, bu Güney Amerika ülkeleri dünyanın en az boşanma vakası görülen ülkeleri. Çünkü resmi evlilik yok. Bazı insanlarla tanıştım, çocukları var ve bu çocukların babasının kim olduğu belli değil. Soruyorum, babası kim diyorum. Bunun babasını bilmiyorum diyor. Ötekinin babası bırakıp gitti diyor. Ve maalesef bu çocuklar sevgiden mahrum büyüyor. Ve bir yerde suç çetelerinin eline düşüyor. Uyuşturucu satıyor, kendini satıyor. Bazen Kolombiya'da böyle sokakta yürüyordum. Her adımda başka bir suça davetiye var. Bir gidiyorsun, birisi sana uyuşturucu satmaya çalışıyor. Sonra kadınlar arkadan seni çekiştirmeye çalışıyor, kendini satmaya çalışıyor. Ötekisi başka bir uyuşturucu satıyor. Birisi diyor ki aman sakın burada telefonu masanın üzerine koyma, hırsızlar dolu burada, hırsızlık olur. Polis hemen ileride, polise gitme, onlar zaten onlarla beraber çalışıyor, rüşvet yiyor falan diyor. Böyle bir atmosfer yani. Benim yaşadığım en tehlikeli ülke Kolombiya'ydı. Biraz olumsuz şeylerden bahsettim. Şimdi biraz güzel şeylerden bahsedelim. Kıta değiştirelim. Asya'ya doğru bir yol alalım. Mutlu insanlar ülkesine gidelim. Boşuna millet akın akın Bali'ye gitmiyor. Evet, hayatımda gördüğüm en mutlu insanlar Endonezyalılar. Aldıkları maaşı sana bana verseler cinnet krizi geçiririz. Bizim hayatta çalışmam dediğimiz rakamlara adamlar mutlu mesut çalışıyor, yaşıyor. Yüzlerinde hep bir tebessüm, hep bir hayat enerjileri var. Ya yaptıkları işe pek anlam yüklemiyorlar. Yani kendilerini çok hırpalamıyorlar. Belki de mutluluklarının sebebi budur. Çok da ciddiye almıyorlar hayatı. Hep hallolur kafasındalar. Hatta bir tane Türk işverenle tanışmıştım. Adam bunların rahatlığından kafayı yemiş. Bayramları diyor hiç bitmiyor diyor. İşe gelmiyorlar falan diyor. Çünkü Hinduizm'de abi birçok dini bayram var. O yüzden adam gitmiş Müslüman çalışanları bulmuş. Onlarla beraber çalışıyor. Onların diyor bayramı bu kadar yok diyor. O yüzden böyle bir çözüm bulmuş. Diyorum ya, belki de adamların mutluluk sebepleri çok da şey etmemeleri yani. Bakıyordum, bazen soruyordum ne kadar kazanıyorsunuz falan diyordum. 100 dolar 200 dolara çalışıyorlar. Yani mutluluklarının sırrı
muhtemelen aldıkları rakamlarla ters orantılı diyebilirim. Bali'de başka enlerim olmadı mı? Tabii oldu. Videonun başında dedim ya garip garip olaylar beni bulur diye. Videomun tam burasında küçük bir mola verelim. Videomun başında Aura Sebulon Unique'in reklamlarını görüyorsunuz. Kendi evimde de Aura Sebulon Unique kullanıyorum. Hatta evime geldiler, birçok test yaptılar ve izlerken şok olduğum bu görüntüleri kaydettim. Arkadaşlar bu kullandığım musluk suyu, diğer kullandığımsa marketten aldığımız hazır su ama içerisindeki partikülleri görebiliyorsunuz. İçerisindeki pH değerini görebiliyorsunuz. Hani rahatlıkla kullandığım ve gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim bir cihaz Aura Sebulon Unique. Artık yemeklerde, çay yaparken, zaten içme suyumuzda her zaman Aura Sebulon Unique kullanıyoruz. Eğer siz de suyun en güzel halini evinizde istiyorsanız Aura Sebulon Unique. Bali'de motorla ilerliyorum. Yağmur başladı. Bir saçağın altına sığındım. Orası da bir evmiş. Sonra bir teyze kapıya çıktı. Gel dedi kahve içelim. Biz de ikram geri çevrilmez dedik. İçeri girdim. Meğer bunlar büyücüymüş. Yerde bir adam yatıyor. Tütsüler, okunmuş sular falan. Melih dedim yine buldun yerini. Sonra dediler ki bir sıkıntın var mı? Ben de şurada yağ bezesi vardı. Onu gösterdim. Dediler ki senin üzerinde kara büyü var. Ama dediler bu Türk büyüsü, bunu çözemediler. Okunmuş yaprak falan verdiler. Sularla tütselediler falan ama iş yapmadı. Ben 3-4 gün onlarla kaldım. Çok güzeldi. Hala kontak halindeyiz onlarla. Görüntülü ararlar, konuşuruz filan. Kaldığım en ilginç evlerden bir tanesiydi. Kaldığım en kötü ev ise Kolombiya'da. Evsizlerle kaldığım bir yer vardı. Charlie adında bir adam var. Sabah akşam üflüyor. Akşam toplanıp arkadaşlarına zoraki müzik yaptıran bir adamdı. Çok değişik bir karakterdi. Yani onunla hasbelkader yollarımız kesişti. Yani orada kalmak için gitmemiştim. Farklı birinde kalıyordum. O doluydu. Oraya gittik. Dedi ki burada kalır mısın? Dedim kalırım. Severim böyle yerleri. Orası da kaldığım en ilginç, en tenha yerlerden bir tanesiydi. Şimdi düşünüyorum da aslında yolculuğum boyunca yaşadığım en tehlikeli olayın başıma gelmesi. Az sonra ondan bahsedeceğim. Yani çok da sürpriz olmamış ya. Ben herhalde deneyim insanıyım. Böyle giriyorum. Bazen de insanlara çok güveniyorum. O güvendiğim zaman çok güzel kapılar da açılıyor. Bazen tabii ki ters de tepiyor. Ve geldik neydi o yaşadığım hayatımın en tehlikeli olayına? Malezya. Hayatımın dönüm noktasıdır. Belki çoğunuz beni yaşadığım gasp olayından sonra biliyorsunuzdur. Abi ben Malezya'da otostop çektim. Bir adam beni aldı. Dedi ki arkadaştan para alacağım. Yolda plan yapıyormuş meğersem. Bu arada beni bir çetenin arasına götürdü. Arabanın etrafını bir sardılar. Saldırmaya başladılar. Ben önce kendimi bayağı bir savundum böyle. Çantamı alamadılar. Sonra tabii ki bıçaklar çıktı. Ensemi çizdi, sırtımı filan çizdi, baldırımı çizdi derken ben artık malzemeleri verdim. 13 saat tuttular. Ve hayatı sorguladım orada. Kendime nasıl bir hayat geçirdin diye sordu. Kalbimde bir tatminlik vardı. Çünkü yani o zaman 31 yaşındaydım. Dolu dolu geçmiş. Dedim ki ya 50-60 yıllık bir ömür yaşamış gibi hissettim dedim. Belki de iyi hissetmeye çalışıyordum o psikolojide bilmiyorum ama güzel bir hayat yaşadığımı, şu ana kadar güzel bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Hayatımda yaşadığım en ekstrem olaydı. Hayatta unutmam yani. Çünkü hayatımda bu kadar ölüme yakın olduğum başka bir an olmamıştı. Dünya turumun enleri arasına tabii ki girdi. Böyle durumda insan hayatı sorguluyor. Herifler zaten bütün her şeyimi almıştı ama Allah var. Kutsallarıma dokunmamışlar. Bir tane Kur'an-ı Kerim Türkçe meali vardı. Hinduizmle alakalı bir kitap vardı. Bir de Budizmle alakalı bir kitap vardı. Bir de anam tarhana çorbası koymuştu. Bunları almamışlar. Bunları bana geri iade ettiler çantamla beraber. Diğer ne var ne yok zaten almışlardı. Yani insan düşünüyor. Sen Güney Amerika'da elini kolunu sallayarak gez, hiçbir şey olmasın. Malezya'da seni adamlar kaçırsın, alıkoysun, gasp, üzerinde bütün suçları işlesin ve bir köşeye atsın. Gerçekten yeri şeriatı olan Malezya'da böyle bir şey de yaşamak herhalde bana nasip oldu diyelim. Bu arada adamlar Malay değildi ya, Malezyalı değildi, Hintliydi. Şimdi de gelelim başka bir ene. Sonuçta Hindistan'da enleriyle bu listeye girebilecek bir ülke. Hindistan yani gördüğüm en pis ülke sıralamasında ilk sırada. Zaten dünyanın şu anda en kalabalık ülkesi. Temizlikle alakalı, hijyenle alakalı bu yeraltı sistemleri gelişmiş değil. Kaldırmıyor zaten kalabalığı. O yüzden de şehir pis kokuyor. Hava kirliliği çok fazla. Kaldı ki bazı zamanlarda böyle havayı kontrol etmek istiyordum. Güneşli mi, yağmurlu mu diye. Şey diyordu, açık hava faaliyetlerinden uzak durunuz çünkü hava çok kirli. Hava çok kirliliğinin fazla olduğunu gösteriyor ülkede. Yani bırak diyor sıcağı soğuğu diyor. Hava diyor leş gibi diyor. Sen diyor dışarı çıkma diyor. O da gezdiğim ülkeler arasında kalpleri ne kadar temiz olsa da sokakları kirli olan bir ülke. Gelelim bir başka ene. En büyülü anlardan birinden bahsetmek istiyorum. Arjantin'deyim. El Chalten diye bir buzul var. Hayatımda böyle bir buzul görmemişim. Bu buzul böyle gök gürültüsü gibi sesler çıkartıyor. Yarılıyor, düşüyor filan. Ben orada böyle bir apartman büyüklüğündeki buzulun düşmesine şahit oldum.
yani çok nadide bir an. Çünkü her zaman olmayan bir an. Hani şey demiyorum, o yuppi işte buzullar eriyor, mutlu oldum falan demiyorum ama onun büyüsü ve o ses çıkarttığı sesler falan bana çok ekstrem gelmişti. En büyülü anlardan, böyle şok içerisinde izlediğim bir andı o. Ya burası Arjantin Patagonyası. Doğasını genel olarak çok beğendim. Ama benim nezdimde en güzel dağ silsilesi Gürcistan Kafkasyası. Videolarımı izleyenler bilecektir. Gürcistan dağları, o yeşilliği benim çok çok hoşuma gitti. Bizim Kaçkarlar tarafına benziyor zaten o silsilede hemen ilerisinde. Ve bir diğer en özlediğim ana gelelim. Sri Lanka üzümlü kekim Monica. Onu o yeşil ipinden kurtarıp özgür kılmak için çıktığım, ağaç evlerde kaldığım, yılanlı köylerden geçtiğim yolculuk. En özlediğim anlardan biriydi. İnşallah oraya tekrardan gideceğim. Farkında mısınız? Böyle hepsi şahsıma mahsus deneyimler. Çünkü böyle çok Avrupa'ya falan gitmediğim için böyle ülkelerde de böyle olaylar yaşıyorsunuz. Ben hep böyle kendi yoluma gittim. Bir başkasını kopyalamadım. Dedim ya, kendi çizgimde ilerliyorum. Çizgiyi de seviyorum. Güzel yani. Keyif veriyor bana bu yollar. Yaşadıklarım da aynı şekilde. Hepsi bir şey öğretiyor. Hepsi de ne yaşıyorsam benim için hiçbirinden şikayet etmiyorum. Şimdi dönüp böyle videolarıma baktığımda böyle o kadar yaşanmışlığın ve hikayemin olması beni çok mutlu ediyor. Tabi bunları size sunmam, sizin de bunları beğenmeniz bende ayrı bir tatmin oluşturuyor. Ve biraz gelelim gördüğüm en zengin ülkeye. Araba plakalarının bile arabalardan pahalı olduğu, çölde kurulmuş suni bir cazibe merkezi haline gelmiş bir ülke. Her ne kadar siz onu böyle Dubai olarak bilseniz, Dubai aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir emirlik. Benim gibi böyle minimal bir adamın gördüğü en zengin ülke Birleşik Arap Emirliği'ydi. O da enlerimin arasında. Peki ya gördüğüm en fakir ülke? Bolivya diyebilirim. Ülkenin başkenti La Paz dağın başında böyle. Millet 3600 metrede zirve faaliyeti yapar. Adamlar 3600 metrede bakkala gidiyor. Ben de biraz hareket edeyim dedim. Neredeyse yüksek irtifa hastalığına yakalanacaktım böyle. Kalbimin atması değişti, başım ağrıdı filan. Bu arada ülke hayatımda gördüğüm en kötü yolları barındırıyor ve yine en kötü sürücüleri, sarhoş sürücülere filan çok denk geldim. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Böyle ölüm yolu yazar. Diğer YouTuber arkadaşlarım da atıyordu. Bolivya. Gerçekten orası da gördüğüm en kötü yollara sahip ülkeydi. Böyle şehre girdim. Sıvasız inşaat devrini yaşıyorlar. Evler sıvasız, her yerde kiremit var. Tamam, okey, kiremit ucuz, o yüzden kiremiti kullanıyorlar. Ama asıl sebebi vergi ödememekmiş. Yani evlerine sıva yaptıkları zaman, evlerine işte boyadıkları zaman devlet diyormuş ki o bunda para var diyormuş, vergi alıyormuş. O yüzden birçok sıvasız ev görmüştüm. Arkadaşım da bunun sebebini böyle söyledi. Yani vergiye tabi olmamak için insanlar evlerine sıva ve boya yaptırmıyormuş. Gelelim benim için en mistik olan ülkeye, İran. Yani göründüğünden ve bilindiğinden daha fazlası ve derin olan bir ülke. İnsanların nezdimce en misafirperver insanların olduğu bir yer İran. İlk gittiğimde bana anlatılanla ne kadar farklı olduğunu yaşayarak gördüm. Mimari, el işi sanatları, ülkede birçok incelik var. Ben müzik enstrümanları çok seviyorum ve İran müziğine bayılırım. En sevdiğim müziklerden bir tanesi de yine İran müzikleri. Ama işin içerisine mimari falan deyince de yine enlerimin arasında Özbekistan geliyor. Hele benim gibi bir de pilav da seviyorsanız yani kesinlikle Özbekistan'a gidilmeli ve o pilav denenmeli, Özbek pilavı. Yediğim en güzel pilav oradaydı. Bir diğer ülke, enlersiz bir Tayland düşünülemez. Tayland gördüğüm en turistik ülke. Doğası güzel ama bence tatlı bir doygunluğa ulaşılıyor. En son hatta turist vizeleriyle alakalı da bir düzenleme getirdiler. Ülkeye böyle rahat giriş bir tık kontrol altına alınmaya çalışıyor. Çünkü çok cazip bir ülke sunuyor ve bunun karşılığını da alıyor ekonomi olarak. Yani gidilesi ülkelerden bir tanesi. Peki gittiğim en gereksiz ülke, yani bir daha gitmem diyeceğim ülke de var. Uruguay. Abi ülkede 3,5 milyon insan yaşıyor. 12 milyon büyükbaş hayvan var. Yani güzel mi? Güzel ama yapılacak, görülecek pek de bir şey yok kanımca. Yani dedim ya, gittiğim ülkeler biraz farklı. Burası böyle Uruguay Avrupa'yı bir ülke. Avrupa'yı bir şehir gibi hatta. Zaten o bölge işte sömürülmüş abi. Avrupalılar gelmiş, İtalyanlar, Fransızlar falan gitmişken oraya da sokaklarını, yemeklerini, kültürlerini taşımışlar. Çoğunun bir kuşak yukarısı ya Fransız ya İtalyan. Hatta çoğu arkadaşım İtalyan pasaportunu alabilmek için babaannesini devlet dairelerinde böyle biraz hengameye sokup o pasaportu alıp Avrupa'ya göçüyor. Gelelim en ucuz ülkeye. Kamboçya diyebilirim. Abi Kamboçya'da böyle 1 dolara 2 dolara yemek yiyebiliyorsunuz. 4-5 dolara konaklıyorsunuz. Ben paylaşım odalarda kalıyorum genelde. Ama 10 dolara krallar gibi yaşarsın. Bu ülkede de kanlı darbe olduğu için eğitimli insanları katletmişler ve cahil bir toplum bırakmışlar. Hala etkisi devam ediyor. Bir de kendi ülkemizde suç iadesi olmadığı için bazen Türkiye'den suç işlemiş insanlar da Kamboçya'ya gidiyor ki görevini hakkıyla yapan Türk vatandaşlarını tenzih ediyorum. Selamlarımı söylüyorum. Çok değerli insanlarla tanıştım Kamboçya'da. Kamboçya'da
parça da bu şekilde ellerimin arasında. Gelelim yemeklerini en beğendiğim ülke. Abi buna direkt ağzımdan Türkiye çıkıyor. Yani istemsiz bir şekilde Türkiye. Türkiye'ye en yakın kim yemek yapıyorsa onu sayabilirim belki. Ama gittiğim ülkelerde bizim lezzetimize yakın ben yaşamadım. Benim damak tadıma uygun olmadı. Hele ki Vietnam videolarımı izleyebildiyseniz diyorum. Çünkü oynatma listesinde Vietnam videolarını ve yemek videolarını izlerseniz ne demek isteyeceğimi anlayacaksınızdır. Vietnam'ı yemek konusunda bir köşeye bırakırsam hani bana şey soruyorlar. Nerede yaşamak istersin falan diye. Diyorum ki ya Türkiye olmasa Vietnam'ı düşünebilirim. Sebebi ne? Evet yemek konusunda bana çok hitap etmiyor. Ama Vietnam insanı spora çok elverişli. Sabahın 4'ünde 5'inde kalkıp spor yapan insanlar var ve sayıları hiç azımsanmayacak kadar. İnsanları yine mutlu. Turizm hırçınlaşmamış. Kendilerini daha bozmamışlar. Böyle orada uyuşturucu filan tabii ki var ama serbest değil. Böyle olunca da böyle turizm daha bir çizgide gidiyor. Bu ülkeler de savaştan çıkmış yani Amerika savaşından çıkmış. Amerikalılar gelmiş yine kardeşi kardeşe kırdırmış orada. Benim gibi tabiatı doğayı seven insan için Vietnam çok güzel. Çünkü birçok mağara var. Videolarımı izlediyseniz o dünyanın en uzun, en derin mağaralarından falan geçmiştim. Çok ayrı bir deneyim. Çünkü benim nezdimde o tabiat, o doğa ayrı bir gezegen gibi yani. Farklı bir gezegene gidiyormuş gibi hissediyorum ben. Yerin altında bir nehirde yüzmek, içerisinden nehir geçen dünyanın en derin mağarası olarak anılması. Yine o dağları bizim biraz kuzeyine doğru gittikçe Karadeniz'i anımsatması. Vietnam'da benim en fazla yaşayacağım yerlerden bir tanesi. Tabii ki parantez içerisinde söyleyeyim. Türkiye'den sonra. Çünkü nereye gidersem gideyim. Yani benim hikayem burada başladı. Bağlarım, köküm, özüm hep burada. Gittiğim yerlerin güzelliklerini görüyorum, alıyorum. Öğrenilebilecek bir şey varsa öğreniyorum. Kendi ülkemden güzel bir söz olur, güzel bir davranış olursa onları başka insanlarla paylaşıyorum. Bu konuda cimri davranmıyorum. Ama tekrardan beni köyümün yağmurlarında yıkasınlara dönüyoruz. İşte onlarca ülke gezdim. Hala devam ediyorum gezmeye. Farklı ülkelerin farklı adetleri oluyor. Seyahat ettikçe de insan nasıl ekonomik seyahat edebileceğini de öğreniyor. Yolculuğum boyunca en çok kullandığım, en verimli kullandığım uygulamayı da şimdi hemen parantez içerisinde bahsedeyim. Couchsurfing. Kısaca bahsedeyim. Gezginlerin, lokal insanların birbirini evinde ağırladığı, ücretsiz bir şekilde kendilerinin karşılıklı deneyimlerini sunduğu bir uygulama bu. Evimde çok insan ağırlamıştım. Bugün ben bu seyahatlere başladıysam o evimde ağırladığım gezgin arkadaşların çok fazla etkisi vardır. Hep birbirimize aynı oluyoruz. Birbirimize izlediğimiz, duyduğumuz zaman enerji paylaşımında bulunuyoruz. O insanlardan çok faydalandım. Bir baktım ki çoğu hayatı deneyimlemek üzerine, kendi potansiyellerine ulaşmak üzerine bir yaşam formu oluşturmuşlar ve devam ettiriyorlar. Kaygılarından sıyrılmışlar. Atalarından, dedelerinden duyduklarını almışlar, süzmüşler ama kendi hayatlarına, kendi çizgilerini de devam ettirmişler. Başkalarının hayatını yaşamamışlar. Kendi hayatlarını yaşamışlar. Ben de bu konuda onlardan örnek aldım. Çünkü birisi minimalist, ötekisi dünyayı bisikletle geziyor. Ötekisi hem çalışıyor, dijital bir göçebe, para da kazanıyor. Hani tabiri caizse bizde hep sorarlar ya emekliliğin ne olacak falan diye. Kendince emekliliğini de düşüyor, geleceği de düşünüyor. Bir kriz anında bir köşeye bir para koyuyor. Hem de hayatını idame ettiriyor. Bunlardan çokça şey aldım. Bu da benim hayatımdaki en değerli anlardan biriydi. Şöyle düşünüyorum. Her ülkenin bir eni var. Her ülkede yaşadığım bir en var. Ve iyi ki bu yola çıkmışım diyorum. Ve iyi ki sizinle böyle bir platformda buluşmuşum diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seyahatlerim devam ediyor. Nice enler yaşayalım. Hayırlı, güzel, kazasız, belasız. Düşsek de kalksak da devam edelim. Birbirimize güzellik katacağımız, günümüzü güzelleştireceğimiz bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.